Adım Hamit Çakır. Erzurum doğumluyum, Merkez. 1962'de bu mesleğe çırak olarak başladım. O dönemden bu döneme kadar da bu meslekte çalışıyorum. Mesleğimden memnunum. Çoluk çocuğumun rızkını hep bu meslekten kazandım. Muhannete muhtaç olmadık. Şimdi bakırcılık öldü. Makineleşme olduğu için daha fazla el yapımı, imalat yok. Şu gördükleriniz şunlar. Bunlar makineleşme, torna. Bunlar el yapımı. Burada, bu çarşıda ben geldiğim zaman burada hiç boş dükkan yoktu. Hemen hemen yani yalan olmasın da yani 130-140 dükkan vardı. Şimdi yok. Bu mesleğin en birinci kayboluşunun sebebi de çırak yetişmemesi. Bu mesleğin en son çırağı benim. Benim arkadaşlarım, aynı yaşlı olanlar. Çırak yetişmedi. Çırak yetişmeyince mecburen ustalık da öldü. Yok, usta yetişmiyor. Makineleşmeye dönüştü. Öylece bizim bakırcılık da öldü. Şimdi çırağın yetişmemesi maddi yön. Çırak geliyor, kaç para vereceksin? Yani mesleğe değil, paraya. Ya bana mesleği öğret de çalışayım yok. Kaç para vereceksin? En birinci faktör o. Artık şimdiki gençler öyle hisli, paslı, tozlu iş de yapmıyorlar. Masa başı falan istiyorlar. Çok maaş istiyorlar. Onun için bu meslek öldü. Bu meslek değil, hemen hemen el yapımı bütün meslekler öldü. Çırak yetişmediği için. Babamız yatırdı, verirdi mesela. Derdi ki ustaya ki, eti senin, kemiği benim. Para istemiyorum. Mesleği öğret. Ama şimdi öyle değil. Şimdi gençler, dedim ya, para. Ben o zamanları çıraklık dönemimi diyorum, 25 kuruş haftalık alıyordum. Dünyaya bir daha gelsem bakırcı olarak gelirim. Çünkü mesleğimi ben çok seviyorum. Göründüğü gibi kolay değil. Bir ustanın, bir kalfanın yetişmesi öyle böyle, yani yalan olmazsa en aşağı 7-8 yıl. Ondan sonra ustalık dönemine geçer. Müşteri veli nimettir, ne dese başımızın tacı. Müşterinin. Şimdi mesela eskiden buraya turistler gelirdiler.
Burada bizimle beraber fotoğraf çektirdiler. İşte oturdular, iş yaptığımız zaman giderdiler. O fotoğrafları gönderirdiler. Ertesi sene bir daha geldikleri zaman gelir uğradılar. Otururlar, çay içerdiler, kahve içerdiler. Yani o dönemlerde bizim meslek çok iyiydi. Şimdi kalayda ilçim temizleniyor. Ondan sonra gereken yamuk filan yerleri varsa onlar düzeliyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim, ocakta kalaylıyoruz. Bu nişadır. Bunsuz kalay tutmaz. Bunsuz kalay tutmaz. Bu kalay da ithaldır. Türkiye'de yok modeli bunun. Kalay bakıra bir ömür verir. Kalay olmayan bakırda, kalaysızsa eğer, zehirleme olayı çok fazladır. Hemen hemen en birinci zehir bakırda, kalaylanmadığı müddetçe. Kalaylanırsa hiçbir şey yok. Mesela şunda zehirlenme olur, bunda börek yapılır, kadayıf yapılır. Bunda zehirlenme olur ama kalaylanırsa hiçbir şey olmaz. Şunun gibi kalaylanırsa hiçbir şey olmaz ama fakat bunda zehirlenme olur, kalaylanmadığı müddetçe. Kalayın o özelliği var. Turist geliyor, buraya hiç uğramıyor. Doğru dağa, Palandöken Dağı'na. Ya şurayı bir gezdik, şu şehrin içini bir gez bakalım. Burada ne var ne yok, bir yabancı vatandaşlar görsün. Ne yapıyor bu vatandaşlar? Hiç. Sağ olsunlar. Onun için bütün meslekler öldü. Valla günümüzde şu anda kalay işi yapıyoruz, tamir işi yapıyoruz. Krom parlatıyoruz, krom çaydanlık falan yapıyoruz, kuplarını falan tamir ediyoruz. Yani ufak tefek işler yapıyoruz. Eskisi bir kalay işleri, eskiden çuvallarına kabz alırdı. İsim yazardık. İşte bu falan, bu filan, bu filan, bu filan isim yazardık. Vatandaşa bir haftaya, 10'cuya sıra verirdik. Şimdi yok. Şimdi adam günlük getiriyor bir tencereyi, bunu kalayla işte efendim ya bir saat sonra al git. Tamam.
Şimdi bizim bu meslekte eskiden diyeyim de şimdi kalaycı ustası başkaydı, bakır kalay ustası başkaydı. Yani iki işi de yapan arkadaşlar vardı, tek iş yapan arkadaşlar da vardı. Yani eskiden öyleydi. Fakat biz tabii şey olduğumuz için her ikisini de öğrendik. Ustamızdan sağ olsun, ustam öğretti. Biz de bu zamana kadar geldik. Şunu bir günde yaparım. Bu şöyle düz bakır, lehva bakır bu. Bu en aşağı bak işlemeleri filan. Bunu bir günde ancak yaparım. Bunun kalayını polizajda çıkardık. Güzelce zamanında tabii itibariyle düzelttik filan. Şimdi bunu parlattık. Arkalı yüzlü bunu parlattık. Vatandaş bunu şark şösesi olarak mı kullanacak veya öyle mi kullanacak tabii bilemem de bunu parlattık. Orada polijeste parlattık. Başka bir işlemi yok bunun. O kadar. Eskiden çarşımızın durumu çok iyiydi. Dostluk, muhabbet, saygı, sevgi vardı. Şimdi o yok. Onu kabul ediyorum. Şimdi o yok. Nasılsın, iyi misin? Eysen usta, bizim Çin'e hazır oldu mu usta? Ustanın nefesi daraldı. Elim ağrıdı. Belim mi ağırdı usta? Allah yardım ede usta, kolay gelsin. Eskiden biz mesela bir ustayı gördüğümüz zaman el pençe dururduk. Yani bir şey söylediği zaman hemen yapardık. Şimdi öyle değil şimdi. Böyle işte başka soracak bir şey varsa cevap vereyim.